Bir devlet gerçekten ne zaman doğar? Toprak alınca mı? Ordu kurunca mı? Yoksa kendi parasını bastığında mı? Çünkü para bağımsızlık demektir. Vergi demektir. Ticaret demektir. Güç demektir. Peki Osmanlı gerçekten ne zaman kendi parasını bastı? Osman Bey döneminde mi? Yoksa sandığımızdan daha geç mi? O ilk para hangi madenden yapıldı? Üzerinde ne yazıyordu? Osman'ın adı var mıydı? Yoksa başka bir hükümdarın gölgesinde mi basıldı? Ve en kritik soru. Bir uç beyliği Bizans'ın hemen dibinde gerçekten darphane kurabilecek kadar güçlü müydü? Bu bölümde Osmanlı'nın devlet olduğunu dünyaya ilan ettiği o anı konuşacağız. İlk sikke, ilk darphane ve ilk ekonomik bağımsızlık hamlesi. Osmanlı neden para basmak zorundaydı? Çünkü büyüyen her devlet 3 şeye ihtiyaç duyar. Standart para, düzenli vergi, kontrollü ticaret. Başlangıçta bölgede Bizans sikkeleri kullanılıyordu. Bu ekonomik bağımlılık demekti. Kendi paran yoksa ekonomik egemenliğin de yoktur. Başkasının parasını kullanan bir beylik aslında ekonomik olarak o gücün gölgesindedir. O yüzden İslam geleneğinde bir hükümdar adına hutbe okutuyor ve sikke bastırıyorsa artık bağımsız sayılırdı. İlk Osmanlı parası gümüştü. Çünkü devlet henüz küçük bir beylikti. Altın için henüz erkendi. Bakır ise sistemli hale gelmemişti. Osman Gazi adına bastırıldığı kabul edilen erken akçeler vardır. Ancak bazı tarihçiler bunların erken Orhan Gazi dönemine ait olabileceğini savunur. Yani düzenli para sistemi Orhan Gazi döneminde kuruldu. İlk Osmanlı akçesi. Gümüşten yapıldı, yaklaşık 1 gramdı. Küçük ve incedir, el işçiliğidir. Üzerinde genellikle Orhan bin Osman yazardı. Bazı örneklerde Bursa'da basıldı ibaresi yer alır. Uzun unvan yoktur. Gösteriş yoktur. Bu para nerede basılıyordu? Bursa. Çünkü fetihten sonra burası merkez oldu. Göçebe yapıdan yerleşik düzene geçiş burada başladı. Peki teknik süreç? Gümüş eritilir, levha haline getirilir ve küçük parçalar kesilirdi. Sonra alt ve üst kalıp hazırlanır. Metal parça iki kalıp arasına yerleştirilir ve çekiçle vurularak akçe oluşturulurdu. Her biri tek tek, her biri elle. Bu yüzden hiçbir akçe birbirinin aynısı değildir. Kurulan bu sistem uzun süre devam etti. Daha gelişmiş darphane düzenine geçilene kadar. Ve daha sonra Osmanlı altın para basacak seviyeye ulaşacaktı. İlk düzenli para sistemi Orhan Gazi döneminde kuruldu ve Osmanlı artık sadece bir uç beyliği değildi, ekonomik bir güçtü. Peki bu para piyasaya çıktığında ne değişti? Öncelikle vergi sistemi netleşti. Artık ürünle değil, para ile tahsilat mümkün hale geldi. Asker maaşları düzenli ödendi. Bu da ordunun profesyonelleşmesini hızlandırdı. Ticaret güven kazandı. Çünkü herkes aynı ağırlıkta ve aynı değerde akçe kullanıyordu. Peki gümüş nereden geliyordu? Anadolu'daki madenlerden. Ayrıca ticaret yoluyla elde edilen külçeler de darphanelere ulaştırılıyordu. Darphane kontrolü ise doğrudan merkezi otoriteye bağlıydı. Yani para basımı doğrudan siyasi güçle ilişkiliydi. Şimdi önemli bir detay. Erken dönem akçelerde ağırlık standardı zamanla değişti. Çünkü devlet büyüdükçe ekonomik ihtiyaç arttı. Bu da para değerinin ayarlanmasına neden oldu. Yani ilk akçe sadece bir başlangıçtı. Osmanlı'nın para politikası ilerleyen yıllarda daha karmaşık hale gelecekti. Başka önemli bir detay ise Osman Gazi adına bastırıldığı kabul edilen erken akçeler tartışmalıdır. Ancak düzenli ve sistemli para basımı Orhan Gazi döneminde başladığı kabul görmüştür. Ama bu sadece başlangıçtı. 1 gram gümüşle kurulan bu sistem yıllar içinde büyüyecek, değişecek, dönüşecekti. Akçenin ayarı düşecek, değeri tartışılacak, darp haneler çoğalacak ve Osmanlı
bir gün yalnızca gümüşle yetinmeyecekti. Bu sistem altın paraya dönüşecekti. Altın artık bölgesel güç değil, imparatorluk demekti. Ama o imparatorluğun temeli bu küçük gümüş akçeyle atıldı. Bir akçe, bir isim ve ekonomik bağımsızlığın ilanı. Bu düzenin nasıl bir devlete dönüştüğünü görmek için ana bölüme geçebilirsiniz.